benim dediğim doğru çıkacak. Ben ilk senin canlı yayınında konuştum zaten. Cumartesi günüydü. Sonra başka bir televizyon programında konuştum. Ee, Ben söyledim, sadece denge kaybından. Alkol de var o gün. Alkolle denge kaybı bir araya geldiği zaman daha da kötü oluyormuş. Bir kere asistanıyla kaza yaptı dediler. O işte yan komşusu olan Çiğdem Hanım'la. Kesinlikle onunla bile kaza yapmamış ki kazayı da başkasıyla yapıyor. Mesela belinde şey var dediler. Belinde de yok. Bacağında var. Ondan sonra aldığı paralarla ilgili çok yüksek paralardan bahsedildi. 200 milyonun üzerinde hiçbir servet yok. O ev bir kere annesinden kalma Güllü'ye. Akçay'da kiralarda oturdu, ne zorluklar çekti, pavyonlarda dayaklar yedi. Daha neler neler biliyorum da o konuları mesela anlatılmaz, yani vefat etmiş. Fakat şüpheleri olabilir. Yakından çalışanlar var onunla. Bir dakika lütfen. Güllü'yü kim dövdü pavyonda? Kimden dayak yedi Güllü? Ya alkol aldığı zaman Güllü abla biraz böyle şeydi, nasıl söyleyeyim, agresif olurdu, sinirli olurdu. Bunu herkes bilir, Güllü ablayla çalışan patronları da bilir. İşte artık çalışırken ne olduysa bir kere bir pavyon ismini şimdi tabii söylemeye gerek yok. Pavyon sahibiyle bir sorunlar yaşadığında o zaman orada onun dövdüklerini duymuştum ben. İşte çok sıkıntılar çekti yani maddi olarak. İstanbul'da mı oldu bu pavyonda? Yok bu taraflarda oldu. Başka yerlerde de yaşamış ama sıkıntılar pavyonlarda. Çünkü son yıllarda oralardaydı bu dizide ve filmde şarkıları yayınlanmadan önce. Yayınlandıktan sonra daha iyi işler gelmeye başladı. Tabii şimdi de yeni bir single yapmışken birden böyle bir kaza yaşandı. Hiç kimse Bilal abi iter mi yani, evde kimse yok zaten, kamera kayıtlarından çıkar. Daha şu anda incelemede mesela şey aldı dediler, neydi oranın adı? Cinayet büro aldı dediklerinde evet. Bile o gün cinayet büroya gitmemiş, ben öğrendim mesela. Hep böyle sosyal medyada çıkan şeyler, çocukların zaten biri İstanbul'da olduğu oldu kesin. Yani orada her türlü şeyde anlaşılır yani, biri bunu itmiş olsa. Bir kız var, bir de arkadaşı var zaten. Evet. Bütün her şeyi, en doğrusunu dinliyorlar. Daha sonuç bile gelmedi. Şeyden bile sonuç gelmedi yani. Diğer öyle bir ön otopsi raporu geldi. Ön otopsi raporu. Evet. Evet. Hepsinin sonucu gelince ortaya çıkacak. Denge kaybından dolayı bu bir kaza. Zaten düşme şeklinden de anlaşılmış yok. İşte şeyi yoktu, üstünde aynı kostüm yoktu diyenler, neler duydum. Olmayabilir çünkü onu çıkarmış olabilirler. Kalp masajı yapmış olabilirler. Kalp masajı yaparken çıkarıyorlar bazen. Ben bir kere öyle bir rastlamıştım da herkes işte başka türlü şeyler söylüyor. Sosyal medyada okunanları etkilemiyorlar. Güllü pavyonda bu 2000'li yılların ikinci yarısı 2005, 2006, 2012 falan o dönemde değil mi? O 2010 o yıllarda. Aynen öyle. Aynen öyle Bilal abicim. Pandemiye kadar olan o dönemlerde. Pandemiden sonra da işte daha iyiye gitti yani. Gidiyordu. İşte. Daha iyi gidiyordu. Peki Güllü'nün müzik eğitimi var mıydı? Bu şarkıları nasıl yapıyordu? Güllü'nün bestesi yok ki. Ama Güllü mesela şimdi en son Ahmet Minguzi'ye bir şarkı yaptı mesela, yetiştiremedi. Hayır o yapmadı. Beste onun değil, söz beste. Değil mi? O yorumlayacaktı sadece. Orada bile yanlış. Tabii şimdi müziği bilmeyen kişiler bunu araştırmadan konuşuyorlar Bilal abicim. Mesela Yıldız Tilbe'nin de müzik eğitimi yok. İlkokuldan terk Yıldız Tilbe, sonradan öyle bitirmiş. Ama şarkı beste yapıyor, söz yazıyor. Yani Güllü'de de böyle bir yetenek var mı acaba diye. İşte Bilal abicim, isterseniz 10 tane konservatuvar bitirin. 10 üniversitenin konservatuvarında değil, yurt dışının en iyi müzik okulunda ders alın. O öyle bir şey olmaz. Şiir
ve güfte yazmak, yani şarkı sözü ve beste yapmak, hiçbir eğitime gerek yok. O çok başka bir ruh. Avni Anıl bile nota bilmeden beste yapıyordu. Türk musikisinin en büyük şarkılarına imza atmış. Bunun gibi daha kimler var? Aşık Veysel diyelim mesela. Yani herkes bestekar olamaz, mümkün değil. Adı böyle birkaç şarkıda görünenler öyle bestekarlarla anlaşıp da şarkı satın alıp da altına adını yazmış. Çok kişi de var Türkiye'de öyle. Güllü şarkılarım benim demiyordu. Hiçbir zaman demedi değil mi? Bu Yok, ben söylediğim şarkılar. besteciyim. Hayır, ama yorumcuların çoğu Ajda Pekkan bile yıllarca söyledi de Nilüfer bile Kayahan'la bir ara ölmeden önce problem yaşadı. Ajda Pekkan da yaşadı bestekarla şarkılarını yapan. Benim şarkılarım, benim 2000 yılında yaptığım şarkı değil ki, yorumladığı şarkı yani. Onun bir söz yazarı ve bestekarı var Türkiye'de. Onu anmıyor bazı yorumcular maalesef. Hep kendilerini ön planda tutuyorlar. Halkta onun şarkısı diye biliyor. Yani bilemiyor, o yaptı zannediyor. Öyle milyonlar var öyle zanneden. Evet. Şeyi dinledin mi? Oğluyla kızının dünkü kameralar karşısındaki konuşmasını dinledin mi? Tüm Türkiye'ye Dinledim. sesleniyoruz. Bizim canımız ciğerimiz Evet. siz buna ekmek bandınız diye konuşmalarını. Nasıl ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun bu konuşmayla ilgili? Çok hüzünlü ve Çok, ağlayarak konuştular ve tabii, çok sitem doğru. dolu bir konuşmaydı. Tabii, çok doğru söylüyorlar Bilal abicim. Siz diyor annemin şarkısıyla ağladınız ama bizim ağlamamıza izin vermediniz dedi falan. Böyle bayağı da bir kötü oldum yani. İşte zaten şöyle bir şey de duydum ben. O fotoğraflarını, denge kaybı için hastaneye gittiğindeki fotoğrafları da paylaşmıştım biliyorsun Bilal Evet. abicim. Bu konuyla ilgili konuşan bazı kişiler e, yani mahkemeye veriliyor. Savcılığa şikayette bulunuyorlar. Çok yakında açıklayacaklar isimleri. Ben bazı isimleri biliyorum, öğrendim. Mahkemeye verecekler. Öyle mi? Yani Güllü'nün ölümüyle Evet, ilgili, ölümünden sonra iddialarda bulunan kişileri kim mahkemeye veriyor? evet. Kızıyla oğlu mu? Tabii avukatları işte zaten Güllü ablanın da rahmetli, Allah rahmet eylesin, onun da işlerine bakan avukatlar vardı. Şimdi tabii çocuklar onlarla bu olayları yürütüyor. Zaten hiçbir zaman şey olarak gitmediler oraya, sanık gibi ifade vermeye. Nasıl, ne deniyor? Müşteki herhalde oluyor değil mi? Evet, evet. Şikayetçi, müşteki. Evet, Evet, öyle gittiler. Ve de hiçbir zaman şeyden şüphelenilmemiş. Ben bazı kişilerle konuştum, tanıdığım birileri var Bilal abicim. Cinayetten şüphelenilmiyor. Kesinlikle, yani kaza olduğunu zaten anlamışlar. Düşme şeklinden de anlamışlar. Düştüğü yere göre de anlamışlar. Kimsenin daha dinlemediği bazı şeyler var. Çıkacak kimlerden ortaya. şikayetçi? Kimlerden şikayetçi? Peki ailesi kimleri mahkemeye verecek dava Hem edecek? ailesi hem de basın danışmanı da şikayetçi olacakmış. İşte yan komşusu olan Ha, evet. eski Ya basın danışmanı, asistanı. asistanı. E, Yani isim işte Ferdi Bey'den olacaklarmış mesela, sanıyorum. Sizin programınıza da bağlanan Öyle mi? patronu. Patronu Ferdi Aydın'dan mı davacı olacaklarmış? Evet, evet. Sosyal medyada da bazı açıklamalar yapan kişiler var. Özellikle oğluna da çok şekilde şeyler söylenmiş. Aslında oğlu İstanbul'da her yönüyle kanıtlandı bu. Yani kamera kayıtları, kendi sitesindeki kayıtlar, söylediler de zaten o konuşmalarda. Bazı isimler var. Ben bazılarını tanımıyorum. Ama tanıdığımda bazı isimler var. Bazı e, İçinde ünlü isimler de var sanıyorum ki. Yazmışlar herhalde. Ee, Böyle ima etmişler. Evet. Yani suç duyurusunda bulunacakmış savcılığa. Öyle duydum.
Öyle söylediler. Herhalde önce bekledikleri bir şey var. Hem o seslerin sonucunun gelmesi hem de yapılan e, ilk şeyi açıklandı ya Bilal abicim, daha ön otopsi. Onun tamamı, yani tam raporun gelmesinden sonra belli olacak tabii kimleri verecekleri. Böyle. Ben Tahir Sarıkaya'nın Beyaz Sivri programında da anlattım. Başka şeyler söyleyenler olmuştu. O ayakkabıya kadar incelediler mesela. O ayakkabı bile o kızın çıktı. Yani kızın ayakkabısı. Kızın Kendi, ayakkabısıymış orada duran. Tabii. kendi, Sonra orada o ne lan diyor ya Bilal abicim. Yani o bir şarkıya da denilebilir. Sevdiği şarkı açılabilir. Güllü abla biraz argo konuşurdu. tabii. Tabii. Yani onu tanımıyorlar. Ondan sonra veya da oraya doğru belki yaslandı, belki camı açtı. O tarafa gidip oynamamış da olabilir. Zaten oynamıyor da olabilir. Onlara belki eşlik ediyor. O anda orada dengesini kaybetmiş olabilir. Her türlü şekilde olabilir. Camı içeriye bir kelebekle girdi dediler herhalde, değil mi? Öyle bir şey de çıktı. Onu ben söyledim, evet. Evet. Kelebeği kovarken düştü diye. Sesler öyle. İzlediğimiz videoların birinde alttan gelen sesler öyle. Evet. İşte o da Bilal abi olabilir. Belki onu çıkarmaya çalıştı. Camı açtı ya da cama çıktı. O tarafa doğru gitti, oturmuş olabilir. Veya da dengesini kaybetti. Her türlü şey olabilir yani. Biraz beyinle ilgili, o denge kaybıyla ilgili sorunu ileri boyuttaydı yani. Düşüyormuş zaten zaman zaman alkol aldığında sahnede de. Sahne Evet. programlarından sonra kuliste öyle görenler olmuş. Evet. Yani şimdi çok enteresan. Bu çocukları ağlayarak sitem ettiler bütün Türk milletine. Yani bu konuda kendilerinin üzerine gelen, kendilerini suçlu ilan eden herkese sitem ettiler. Dünyanın lafını söylediler çocuklar terbiyelerini bozmadan. Ancak bakıyorsun o iki evladının bu konuşmaların altındaki yorumlara, ya insanlar yine bu çocukları suçlamaya devam ediyor. Yine cinayet demeye devam ediyor yorumlarda. Dikkatini çekiyor mu senin de? Çekiyor tabii Bilal abicim. Çok Bu ilginç ne bir peki? duruma Bu nasıl geldi. bir şey? Bu nasıl bir şey? Yani bu nedir ya? Bunu toplum bilimciler bize açıklasınlar. Psikiyatristler açıklasınlar. Yani bu çok enteresan bir şey ya. Yani bu çocukların masum Bu olabileceğini hiç kimse kabul etmek istemiyor. Güllü'yü öldürdüler evlatları ya da işte komşusu. Yani zaten kamerada görünüyor. Komşu evinden çıkıyor zaten. Oraya arkadan giriş de yok. Ee, yani e, yani apartmanın iki kapısı var diyorlar. İki kapısı var diye çıkarıyorlar. İki kapısı yok ki. Bahçeye iki yerden giriliyor. Apartmanın girişi bir tane.